C, Z, E. Merhaba, ben Cemile Zeynep Er Yılmaz. Matrix'ten konuşmaya devam edeceğiz. Birinci film çok seviliyor. Ancak ikincisi Matrix Reloaded yeniden yüklendi ve üçüncüsü Matrix Revolutions, devrimler pek anlaşılmıyor, saçma bulunuyor. Tamamıyla olmasa da filmlere biraz daha ışık tutmaya karar verdim. Matrix filminin Yahudi mistisizmi, Kabala'ya dayandığını anlatmıştım. İslam mistisizmi, tasavvufla benzerliklerini açıklamıştım. Tek ışık kaynağından, mutlak ve sınırsız bir güçten geldiğimize inanan bir felsefe. Aynı zamanda ezoterik, yani kitlelere anlatılmayan, bir sır gibi saklanan öğretilere dayalı bir felsefe. Belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı bir öğreti. Geçen sefer anlattığım dünyalar ve ruh seviyelerini gösteren şemalar, benim okuyarak anlamaya çalıştığım bu felsefenin yalnızca görünen yüzü. Yaratılışla, Tanrı'yla, varoluşla ilgili derin bilgiler ve sırlar, yalnızca belli eğitimlerden geçerek o bilgileri almaya hak kazanan, o bilgilere layık olan kişilere kademe kademe açıklanır. Gerçeğin herkes tarafından anlaşılmayacağına, taşınamayacağına inanılır. Bu nedenle gerçek, edebiyatta ve filmlerde sembollerle gizlenir. Matrix üçlemesi de Kabala'nın Yahudi mistisizminin bir ürünü. Neo'nun hikayesi, makinelerle ve programlarla dövüşmesi, Trinity'ye duyduğu aşk, Morpheus, kahin ve mimarla ilişkisi, hepsi yaratıcıya ulaşmak, kaynağa dönebilmek için. Bu yolculukta farklı dünyaları keşfediyor, değişim geçiriyor ve bu sayede farklı ruh seviyelerine yükseliyor Neo. İkinci filme geçmeden önce hangi dünyada ve ruh seviyesinde olduğumuzu bir hatırlayalım. İlk film 5 ruh seviyesinden Nefeş'i temsil eder. Neo birinci filmde Smith'e karşı savaşırken ölür. Ancak Trinity'nin öpücüğüyle tekrar dünyaya gelir. Hatta Neo bu filmin sonunda Trinity'nin duran kalbine şöyle bir dokunur, kalp çalışmaya başlar. Kabala'yı ve kavramları bilmiyorsak bu ölüp ölüp dirilmeleri anlamsız bulabiliriz. Gilgul Neşamot'u, reenkarnasyonu yansıtır bu sahne. Gilgul, geleneksel Yahudiliğin temel bir ilkesi değil. Eski Ahit'te, klasik Haham edebiyatında, Mişna'da ya da Talmud'da, Maimonides'in 13 inanç ilkesi gibi klasik kaynaklarda yer almaz. Ancak Isaac Luria'nın öğretisi Luranik Kabala, Gilgul inancını öğretir. Dolayısıyla bu inanç, Luranik Kabala'yı kutsal ve otoriter bir ses olarak kabul eden Hasidik Yahudilikte geçerli. Şah Ha-Gilgulim adlı eserde, Gilgul, yeniden doğum, ruhun devrimi olarak tanımlanır. Nefeşten vuahya, neşemaya geçmek, yaratıcıya giden yola girmek, ruhun dönüşümünü, devrimi gerektirir. Bu nedenle Neo'nun kaynağa ulaştığı filmin, 3. filmin adı Matrix Devrimler. Teşuva yolundakiler, yani Tanrı'dan kopan ışığı kaynağına geri götürmek isteyenler, buna tek bir yaşam döngüsünde ulaşamazlar. Hata yaparlar, tökezlerler, ölürler. Tökezledikten sonra kişi eskisinden daha güçlü şekilde ayağa kalkar. Neo gibi. Bu çerçevede ikinci filmin adı Reloaded yeniden yüklendi. Neo'nun birinci filmde ölen Nefeş seviyesindeki ruhunun yeniden bedene yüklenmesi ve yolculuğuna Vuah seviyesinde devam etmesi anlamına gelir. Bu yolculuğun Neo'nun ilk yolculuğu olmadığı, farklı bedenlerde benzer olaylar yaşadığını karakterlerin ağzından duyarız. That went as expected? Yes. It's happening exactly as before. Well, not exactly. Her 3 Matrix filmi de Neo'nun uykuda olmasıyla başlar. Neo'nun dünyasına geçmeden önce filmin başındaki kod yağmurunun ve şekillerin Kabala'ya göre 4 dünyanın oluşumunu anlattığını hatırlatmak istiyorum. Geçen sefer anlatmıştım. Rüyada Trinity kaçarken gösterilir. Bir binadan atlamasıyla ve bir ajan tarafından vurulmasıyla rüya sona erer. Trinity'nin ölüp ölmediği belli değil. Ancak Neo'nun gördüğü tek rüya bu değil. Kahinle görüşmeye gittiğinde Neo'nun rüyasının başını duyarız. Işıktan yapılmış bir kapıyı görür. Matrix'in yaratıcısı mimara giden kapıyı. Neo'nun rüyası Yakup'un merdiven rüyasını anımsattı bana. Talmud rüyaları kehanetin, öngörünün 60'ta biri olarak tanımlar. Rüyalar ilahi ışığın küçük parçaları, yaratıcıdan gelen imgeler olarak değerlendirilir.
Yakup rüyasında meleklerin inip çıktığı bir merdiven görür. Merdivenin en altında Yakup, en üstünde bulutların ardında yaratıcının sureti vardır. Kabala'da merdiven, dört dünya arasındaki zinciri Seder Hiştal Şalut'u temsil eder. Yeryüzünden yaratıcıya giden dünyalar sırasıyla Asya, Yetzira, Bria, Atzilut, Adam Kıdmon. Yakup ve merdiven benzetmesini Neo programlarla kavga ederken görebiliriz. Merovingian'a hizmet eden programlarla merdivende dövüşür. Bu noktada kahramanımız Matrix'ten, Asia'dan çıkmış. Programların dünyasında Neo. Merovingian'ın, Persephone'nin, Matrix'in kontrolünden çıkan programların dünyasında. Asia'nın üzerindeki dünya Yetzira, meleklerin dünyası olarak isimlendirilir. Neo'nun kavga ettiği programlar Yakup'un rüyasında merdivenden inip çıkan melekler. Yakup'un rüyasına benzerlik bununla kalmaz. Neo programların peşinden koşarken farklı mekanlara ve zamanlara açılan bir kapının ardında dağlık bir manzara görür. Bu manzara tüm semavi dinlerde önemli bir yere sahip Sina Dağı'nı temsil eder. Musa'nın 10 emri aldığı yer. Sina Dağı'nı görüyoruz. Çünkü Yakup'un merdiveninin Sina Dağı'nı ve Tevrat'ı temsil ettiğine inanılır. Tevrat'ın anlattıkları kişiyi gerçeğe, göklere, üst dünyalara bağlayan bir merdiven olarak görülür. Neo'nun merdivenin tepesindeki tanrıya, yani mimara ulaşmadan önce Seraf'la dövüşmesi gerekir. İlk filmde Neo'nun kahinle buluşmaya hazır olmak için Morpheus'la dövüşmesi gerekir. Bu filmde ise Seraf'la. Film dövüşü yaratıcıya ulaşma yolundaki engelleri aşmak olarak kullanıyordu. Morpheus'la dövüş eğitimini anlatırken bahsetmiştim bundan. Neo'nun yolunda bir sonraki aşamayı temsil eden Morpheus'la dövüşmesi gerekir ki bu seviyeyi atlayabilsin. Dövüş, tanıma, bilme, farkındalık anlamına gelir kaynağa giden yolda. Kabala'daki bilmek, dağıt kavramına karşılık gelir. Derin bir birlikteliği ve tanımayı ima eder. Bu sahnede yine Yakup'un hikayesinden parçalar buluruz. Eski Ahit, Yakup'un bir melekle şafak sökene kadar güreştiği hikayeyi anlatır. Yakup meleği yener ve melek adın artık Yakup değil, İsrail olacak der. Çünkü Tanrı'nın melekleri ve insanları üzerinde komuta gücüne sahipsin. Onlara üstün geldin. Yakup ve meleğin hikayesindeki gibi Seraf'la kavgası Neo'yu dönüştürür. Kahin de Neo'daki değişikliği fark eder. Sözleriyle bu doğrulanır. My goodness, look at you. You turned out all right, didn't you? How do you feel? Birinci filmde mutfakta vazo kıran kuşkulu Thomas Anderson ölür. Yerine Ajan Smith'i yenen, Seraf'la dövüşen Neo gelir. Nefeşten çıkan, Vuah'ya geçen Neo. Ben bu bank sahnesini çok seviyorum. Kahinin tavrını, şeker yemesini, Neo'ya sana kalmış demesi. Why don't you come and have a sip this time? Maybe I'll stand. Well, suit yourself. Ama en çok şu ünlü sözünü. Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it. Filmdeki her şey gibi bu sözü de Kabala şemalarını kullanarak çözebiliriz. Nefes seviyesi fiziksel dürtülerle tanımlanır. Tamamen fiziksel bir varoluşla yaşayan, arzularını tatmin etmekten başka bir şey yapmayan kölelerden ibaret bu seviyedeki insanlar. Kahin ve Neo'nun sahnesinden biraz kopacağız. Ama geçen videoda nefes seviyesine ve Matrix'e dair ilgi çekici bir sahneyi anlatamadım. Şimdi hemen buraya sıkıştıracağım. Fiziksel dürtüleri tatmine dayanan, illüzyona dayalı bu varoluş, nefes, Matrix'in içindeki dünya, Mois Navon tarafından Mısır benzeri varoluş olarak isimlendirilir. Tevrat'ta İsrail halkının Mısır'ın et çömleklerini yani fiziksel varoluşu terk ederek çöle girmesi ve burada öğrenip büyümesi anlatılır. Nihai hedef İsrail yani Zion'dur. Matrix'ten fiili çıkış, Neo'nun kordonlarının kesilmesi ve bir kanaldan aşağı bırakılmasıyla gerçekleşir. Doğum imgesi bariz, göbek kordonları, doğum kanalı, yeni bir gerçekliğe uyanış. Bu sahne Yahudilerin Kızıldeniz'de Mısır'dan çıkışını anlatır der Mois Navon. Kızıldeniz'in geçilmesi, denizin bir doğum kanalı gibi yarılması ve ardından insanların yeni gerçekliklerine, çöle, Morpheus'un sözüyle gerçeğin çölüne adım attıkları mucizevi bir olaydı. Yahudilerin peşlerindeki Mısırlılar tarafından denizi geçmeye zorlanması gibi Neo da bir makine tarafından aşağı itilir. Musa'nın önderliğinde Mısır'dan ayrılan Yahudilerin amacı
vaat edilmiş topraklara ulaşıp İsrail'i kurmaktı. Tıpkı filmde Matrix'ten çıkan insanların Zion'u yaratması gibi. Filmde Zion'un dünyanın çekirdeğine yakın olduğu söylenir. Musevilikte İsrail'in dünyanın merkezi olduğuna inanılır. Zohar, İsrail'i tüm dünyanın etrafında oluştuğu çekirdek olarak tanımlar. Fark ettiyseniz Nefeş'i temsil eden birinci filmde Zion'u görmeyiz. Neo, Vuah seviyesine çıkmış değil henüz. İkinci film Vuah seviyesi, Zion'a geldiğimiz seviye. Zion'a geldiğimiz seviye duygularla, gitgellerle ve şüpheyle dolu. Bu seviyede kalbin çilesi başlar. Kişi yaratıcıyı tüm kalbiyle sevmeye başlar. Bu daha düşük, dünyevi bir sevgi anlamına gelir. Yani Mecnun'un Leyla'ya sevgisi, Neo'nun Trinity'ye sevgisi gibi. Bu nedenle ikinci film, dünyevi aşkı temsil eden Trinity'yi kurtarmak üzerine. Yalnızca aşk değil, şüphe de Teşuva'nın, yaratıcıya ulaşmanın bir parçası. That's impossible. The prophecy tells us. It was a lie, Morpheus. The prophecy was a lie. The one was never meant to end anything. It was all another system of control. I don't believe that. But you said it yourself. How can the prophecy be true if the war isn't over? I'm sorry. I know it isn't easy to hear, but I swear to you it's the truth. Şüphe ve aşkın bir üst seviyesi Neşama ile ilgili eski ahitte yüce olandan gelen ruh, nişmat onlara anlayış verir denilir. Yani bu seviye zihinsel kavrayış anlamına gelir. Neşama seviyesi bhıya, kahinin dünyasına karşılık gelir. Geçici olandan ziyade özsel olana doğru ilerlemeye çalışır. Bir kişinin bu bilinç seviyesinde olduğunun işaretlerinden biri, zihnin tanrısal kavramlara net şekilde odaklandığında tüm duyuların geçici olarak kapanmasıdır. Bu hal Kabala'da Cheyuta Liba, kalbin coşkusu, kendinden geçmesi olarak adlandırılır. Bu seviyeyi gösteren 3. filmin başında Neo'nun tüm duyuları geçici olarak etkisiz hale gelir. Komaya girer. Yani ruhun neşama seviyesi anlamaya çalışmak, kavramak eylemleriyle açıklanabilir. Bunu göz önünde bulundurarak kahinin Neo'ya söylediğine bir daha bakalım. Çünkü buraya, bu ahya seçim yapmak için gelmedin. Zaten seçimi nefeşte yaptın. Neden yaptığını anlamaya çalışmak, neşamaya ulaşmak için buradasın. Son olarak mimarın dünyasından bahsedeceğiz. Anahtarcı, mimarın dünyasına giren kapıyı şöyle anlatır. There is a building. Inside this building there is a level where no elevator can go and no stair can reach. This level is filled with doors. These doors lead to many places, hidden places. But one door is special. One door leads to the source. Farklı dünyalara açılan ya da farklı dünyalardaki kapılar Kabala'da geniş yer kaplar. Tevrat'ın mistik yorumu Zohar'daki şu alıntı filmi derinden etkilemiş gibi. Kutsal ve gizemli olan gizli bir girintide bir noktaya gömüldü. Tüm yaratılışı hazinelerini bir saraya kitleyen biri gibi tek anahtarla açılan tek bir kapının ardına hapsetti. Bu sarayda gizli hazineler var. Sarayın 50 mistik kapısı var. Bunların 49'u sarayın dört bir yanına dağılmış. Kalan bir kapı hiçbir yerde bulunmaz. Yukarıda mı aşağıda mı bilinmez. Bu nedenle ona gizemli kapı denir. Her kapının tek bir kilidi var. Anahtarların girmesi için her kapıda yalnızca o anahtarın değebileceği küçük bir nokta var. Bu alıntıyı okuduktan sonra anahtarın kilide girme sahnesi ve mimardan önce gördüğümüz küçük beyaz nokta benim için anlam kazandı. Metinde sözü edilen tek nokta Absolute dünyası, mimarın dünyası. Mimar tekilliği temsil eder ama içinde tüm ihtimalleri barındırır. Big Bang'den, büyük patlamadan önceki dünya anlamına gelir. Yaratılışın tamamı, yani programların dünyası, Zion ve Matrix bu noktanın içinde. Mimarın odasındaki ekranlar tüm dünyaları, olasılıkları ve tepkileri gösterir. Ancak bu buluşma Neo'da ve bizde hayal kırıklığı yaratır. Beyaz saçlı, beyaz tenli, yaşlı, takım elbiseli yaratıcı, kibirli ve küçümseyici bir tavırla konuşur.
Neo'yu kaçınılmaz şekilde insan olmakla, mükemmel olmamakla, denklemi bozmakla itham eder. Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. Mükemmellik peşinde bir yaratıcı, kısıtlı insan bilincinden, seçimlerinden ve hatalarından kurtulmaya çalışır. Kusur olarak gördüğü bu özelliklerden kurtulamayacağını, içinde insan değişkeni olan bir denklemin asla mükemmel olamayacağını fark eder. Titizlik, mantık, planlama ve kusursuzluk arayışında hüsrana uğrayan mimar, Matrix'e dair kimsenin farkında olmadığı bir gerçeği açıklar. The Matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the sixth version. There are only two possible explanations. Either no one told me, or no one knows. Precisely. Matrix'in neden 6 versiyonu var? Neden 6 kez yıkılıp baştan yapılmış? Neden 6 kez reloaded, tekrar yüklenmesi gerekmiş? Başta konuştuğumuz Gilgul, reenkarnasyon kavramı ile ilgili. Teşuva'da, yaratıcı ışığa giden yolda, kaynağa dönmek isteyen ruh bunu başaramazsa, gerekli ruh seviyesine ulaşamazsa, yoluna devam etmek üzere yeniden bir bedene yüklenir. Şaha Gilgulim, birbirini izleyen dönüşlerin, reenkarnasyonun 6 devirden fazla olamayacağını belirtir. Burada şunu belirtmek istiyorum. Gilgul da dahil olmak üzere anlattığım kavramlar, ruhların şeması, dünyalar, teşuva, yaratıcıya giden yolda ruhun onarılması gerçekten çok karışık kavramlar. Ben yalnızca filmleri analiz etmeye yetecek kadarını biliyorum ve size anlatıyorum. Mimar kendinden Matrix'in yaratıcısı olarak bahseder ancak yardım aldığını belirtir. The first Matrix I designed was quite naturally perfect. It was a work of art, flawless, sublime, a triumph equaled only by its monumental failure. The inevitability of its doom is apparent to me now as a consequence of the imperfection inherent in every human being. Thus I redesigned it, based on your history, to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature. However, I was again frustrated by failure. I have since come to understand that the answer eluded me because it required a lesser mind, or perhaps a mind less bound by the parameters of perfection. Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program, initially created to investigate certain aspects of the human psyche. If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother. The Oracle. Matrix'in annesi, kahin, mimarın sahip olmadığı anlama özelliğine sahip. Kahinin insan ruhunun belirli yönlerini araştırma ve anlama yeteneği, mimarın yapamadığını yapmasını sağlar. Matrix'ten kurtulan herkes onunla konuşabilir, bağlantı kurabilir. Mimar ve kahinin farkı, ilahi aşkın daha düşük bir biçimini temsil eden Neo ve Trinity'ye dair yorumlarından anlaşılır. Love. Trinity. Apropos, she entered the Matrix to save your life at the cost of her own. But we already know what you are going to do, don't we? Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason. An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth. She is going to die, and there is nothing you can do to stop it. You're cuter than I thought. I can see why she likes you. Who? Not too bright, though. I'm gonna let you in on a little secret. Being the one is just like being in love. No one can tell you you're in love. You just know it. Through and through. Balls to bones. Aynı anda iki farklı yaratıcı, kadın ve erkek tanrılar olabilir mi? Matrix'i inşa eden erkek ve kadın ortak yaratıcılar,
Kabala'daki 3 temel varlıktan ikisini temsil eder. Farklı dünyaların oluşmasını anlatırken saf tekillikten fiziksel gerçekliğimize inen yolun, yaratıcının ışığının, o Ein Sof'un kısıtlanmasından doğduğunu söylemiştim. Mimarın dünyasından kahinin dünyasına, programların dünyasına ve en son Matrix'e indikçe mükemmel ışık gizlenir. Ruhani dünyalardan fiziksel dünyalara ineriz. Bu dünyalar zincirinde kaynaktan yayılan ışıkla anne ve baba oluşur. Birinin dünyası Yetzirah, birinin dünyası Atzilut. İkisi de kaynaktan yayılan ışıktan doğar. Ancak mimar kaynağa daha yakın, kahin ise insanlara daha yakın. Tavırlarındaki ve Matrix'e bakışlarındaki farklılıkların nedeni bu. Dünyaların Yakup'un merdiveni gibi basamak basamak dizildiğini düşünün. En alt basamakta Matrix, ardından programların dünyası, kahinin dünyası ve Yakup'un bulutların üstünde gördüğü mimarın dünyası. Yakup'u temsil eden Neo da rüyada yalnızca mimarın kapısını görür. Bunun nedeni mimarın Tanrı'nın suretinde insan olarak ilişki kurabileceğimiz şekilde yaratılmış olması. Ancak Tanrı dediğimiz kavram bizim anlayabileceğimizden çok daha fazlası. Tasavvuf şairi Harabi ne demişti? Marifet var marifet içinde, hakikat var hakikat içinde. Filmlerdeki karakterlerin hiçbiri kendi varoluşlarının gizli kaynağı, nedeni olmasına rağmen kaynağın aslında ne olduğunu bilmez, anlamaz. Yani nihai yaratıcı ne mimar ne de kahin. Neo ile buluşmasında kahin mimardan bahsetmez. Çünkü Neo henüz bunu kavrayabilecek seviyede değildi. Vuah seviyesindeydi. Neşamada değil. 3. filmde Neo bana neden gerçeği söylemedin diye hesap sorduğunda kahin yalnızca kendini tanı anlamına gelen levhayı işaret eder. Then why didn't you tell me about the architect? Why didn't you tell me about Zion and the ones before me? Why didn't you tell me the truth? Because it wasn't time for you to know. Who decided it wasn't time? You know who. I did. Peki Matrix'i yaratmış olmaları mimarı ve kahini kötü mü yapar? Onları insanların düşmanı mı yapar? İnsanları esir ve kontrol eden bu sistem kötü mü? Bu kusurlu denklemin, bu sistemin iyi veya kötü olarak tanımlanabileceğini düşünmüyorum. Her şeyin başlangıcından, mükemmel tekillikten çıkan başka bir şey, öteki, yaratılan her zaman daha az mükemmel olacak. Yaratıcının ışığının gizlenmesiyle oluşan dünyalar, insanlar, bilinç, seçimler her zaman kusurlu, daha az mükemmel. Başlangıçtaki mükemmelliği iyi olarak isimlendirirsek, bu kopyanın kopyası her zaman kötü olacak. Kötülüğü ortadan kaldıramayız. Kendimizi de ortadan kaldırmadan olmaz. Mükemmelden daha az bir şeyin gerçekleşmesine neden olan yaratma eyleminin sonsuz ışık, saf iyilik eylemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde kötülük de, Ajan Smith de tanrısal ışığın gizlenmesinden doğar. Yani yine mükemmel yaratıcıdan, kaynaktan gelir. İkinci filmi anlatırken bu kadar soyut konuşuyorsam, 3. filmi analiz edebilir miyim bilmiyorum. Kaynağın dünyasına gidişi anlatmak daha zor olabilir ve varoluşun Kabala'ya göre anlatılması ilginizi çekmeyebilir. 3. filmin analizini istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre bir video daha yapabilirim. Son olarak Matrix üçlemesinin bir sürgün mitine dayandığını söylemek istiyorum. Buna bir kaçırılmışlık miti de denebilir. Kaynaktan en uzak dünyaya, Matrix'e savrulma hikayesi. Varoluş mükemmel bir yaratıcının kusurlu bir evreni var etmesiyle başlamaz. Bir krizden, tanrısal ışığın parçalanmasından doğar ve yaratılışın amacı bu kaynağa dönmek, bunu düzeltmektir. Franz Kafka'nın karakterleri gibi yaşamla ölüm arasında bir yerde askıya alınmış hayatlar. Sürgündeki yaşam. Kurtuluş belirsiz, karanlık ve çaresiz bir dünya. Bu ebedi arada kalmışlık ve büyük felaketi dönüştürme yükü mü insanları bir Mesih arayışına, Morpheus'un Neo'yu aramaya yöneltir? İnsanların mimarın tabiriyle kusurlu ve bozuk doğasına karşı yaratıcı ışığa dokunabilecek, yaratıcıya ulaşabilecek, idealize edilmiş bir Mesih'e, Neo'ya mı ihtiyacı var? Dünyalar ve zamanlar arası seyahat edebilen süper kahramanlarla dolu medya kültürümüze de bakarsak, evet, korkuları yatıştırmak ve bu dünyadaki yaşamı kurtarmak için Neo'ya muhtacız.
Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman.